Hani bazı insanlar yorumlarda dalga geçmek için ha evet Amerika'nın oyunu bunlar diye yorum yazarlar ya, hatta şu emojiyi de kullanırlar devamında. İşte size bugün Amerika'nın oyunlarını başlatan adamdan bahsedeceğim. Bu adam o kadar kurnaz bir adam ki şeytanın aklına gelmeyecek şeyler yapmış. Amerika halkının kahvaltısını değiştirmiş. Kadınları feminist bir yerden yakalayıp sigara içmeye teşvik etmiş. Hatta bir hükümetin düşmesine sebep olmuş. Bu adam Edward Bernays. Şimdi diyeceksiniz ki konuyu bize nasıl bağlayacaksın? Amerika'da bu oyunları kuran, hatta 100 yıl önce bu oyunları kuran kişinin elbette ki bize ve bizim ülkemize ve bizim gibi ülkelere birçok olumsuz katkısı var. Çünkü Amerika kültürel bir hegemonyaya sahip olduğu için başka ülkeler üzerinde de bu konuda katkısı çok fazla. Şu an akım diye ülkemizde yapılan, sanatçıların yaptığı, gençlerin yaptığı her şey, müzik sektörü, film, dizi, Amerika'nın etkisinde bize gelenler. Bu adam reklamcılık sektöründe ve siyaset alanında çok söz sahibi bir adam ve dayısı onun bu süper şeytani zekasında önemli katkı sunan biri ve aslında tanıdığınız biri. Ünlü psikanalist Freud. Edward Bernays dayısından bu anlamda çok fazla etkilenmiş ve onun fikirleriyle insan duygularını anlamış ve insanlar, kitleler başkaları tarafından yönetilmeli, yönetilmeye ihtiyacı vardır ve o kişi de neden ben olmayayım mantığında hareket etmiş. Halkların, kitlelerin ne hakkında ne düşünmeleri gerektiği konusunda ön ayak olmuş biridir. Kendisinin Propaganda isimli bir kitabı vardır. Propaganda kelimesinin olumsuz çağrışımını da ortadan kaldırmak, daha sevimli bir hale getirmek için halkla ilişkiler kavramını ortaya atan, halkla ilişkilerin babasıdır kendisi. Yine Edward'ın ilginç akrabalık ilişkilerinden sizi yine şaşırtacak bir bilgi vermek istiyorum. Yeğeni, bilin bakalım neyin kurucusu. Söylediğim zaman aslında bütün taşlar yerine oturacak Netflix'in. Şimdi bu adamın ilk icraatından bahsedelim. Bir pastırma şirketi bu adamın yanına gidiyor ve diyorlar ki bizim ürünlerimiz satılmıyor, halk bize rağbet etmiyor. Peki biz ne yapabiliriz diyor. Ve bu adam öyle bir reklamcılık yapıyor ki doktorları televizyona çıkartıyor ve pastırmanın çok sağlıklı olduğunu ve bu ürünün kahvaltılarda tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Ve şu anki Amerika'nın o meşhur kahvaltı stili bacon tarzı kahvaltılar bu adam sayesinde ortaya çıkıyor. Şimdi size en bilinen ve bu adamın ne kadar sinsi ve kurnaz biri olduğunu ve bu pazarlama stratejilerini aslında ne kadar da masumane ve iyi bir yerden yapmaya çalıştığının en büyük örneği ve en bilinen olaydan bahsedeceğim. 1920'li yıllarda Amerika'da bir kadının sokakta sigara içmesi hoş karşılanmayan bir durumdu. Ve yine o dönemin ünlü sigara şirketi Edward'ın yanına gidiyor. Ve biz nasıl otomatikman satışlarımızı 2 katına çıkartıp kadınları da sigara içmeye teşvik ederiz dediler. Çok güzel bir strateji izledi. Paskalya geçişi sırasında önceden belirlediği bir grup kadına aynı anda sigaralarını yakması istendi ve bu harekete de özgürlük meşalesi ismi verildi. Yani sigara içmek sadece erkeklere özgü bir şey değildir, kadınlar da sigara içmeli diye bir feminist hareket başlatıldı. Ama aslında bunun arkasında yatan sebep kadınların özgürlüğüyle hiçbir alakası olmayan bir sebepten sadece sigara satışlarını 2 katına çıkartmak içindi. Günümüzde de yok mu? Sanki böyle iyi bir şeymiş gibi pazarlanan, arkasında bir kimlik, bir duyguyu barındıran şeyler aslında sadece ürünleri satmak için pazarlanıyor. Zaten Edward'ın da temel mantığı şu: bir ürünü değil, bir arzuyu, bir isteği satıyorum diyor. Günümüzde de böyle. Günümüzde bazı müzik grupları feminist hareketi destekliyor. Kadın grupları, kız grupları, kadınların gücü diye pazarlanan grupların aslında içinin bu olmadığı, kadın haklarını aslında savunmadıkları, sadece popüler kültüre hizmet ettikleri veya tam tersi arkasında halka dayatmak istenilen yeni bir tırnak içerisinde olumsuz kültürün pompalanması olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple hiçbir sürekli gözümüze sokulan işte gruplar, diziler, oyuncular
ve buna benzer ürünler hep altında bir şey ararım. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim. Çünkü öyle bir şey ki sanki birileri düğmeye basıyor ve X platformunda sürekli o kişileri veya o grupları iyi bir yerden yakalayan, sanki güzel bir hareket başlatılmış gibi yazılar yazılıyor, müzikler yapılıyor. İşte çok önemli insanların influencer denilen kişilere influence etmek demek bir şeyi pazarlamak demek. Yani size belli bir kesim, bir gruba şunu öv, bunu göster. Zaten sürekli önümüze düşen veya işte bize ne hakkında ne düşünmemiz gerektiğini söyledikleri konularda zaten o bir grup gibi düşünün. O öyle düşünüyorsa diğeri evet bu da böyle diyor. Hani sürü psikolojisinden de bahsetmiştik ya. Bunu yapmak istiyorlar. Ve bu da düşünün 100 yıl kadar önce aslında bu adamın geliştirdikleri tekniklerden çıkan insan psikolojisinin çok iyi bilinmesi, insanın daha önceki videolarımda da bahsettiğim o nefsi yanının, hayata dair istekleri, egoları, zayıflıkları, olmak istediklerinin çok iyi bilinmesinden kaynaklı aslında sadece pazarlama stratejileri oluyor. Yani size sundukları o ürünlerle veya kişileri pazarladıkları o tamamen duygusal gibi gözüken ve iyi bir yönden, iyi bir yandan size bize pazarlamak istedikleri aslında birçoğunun görünen duygusu, görünen amacı bu değil maalesef. Ve bu sigara mevzusunda bir şey daha ekleyeceğim. Bu arada sigara içmek sağlığa zararlıdır. Bunu da söylemek istiyorum. Sigara mevzusunda şöyle bir olay da var. Bu da bu adamın muhteşem şeytani zekasının bir örneği. O zamanlarda bu sigara paketinin rengi yeşil ve yeşil demode bir renk olarak halk arasında biliniyor. Hani vardır ya bazen bazı renkler işte modası geçmiş oluyor. Fakat o zamanlarda bu sigara paketinin tekrar toplatılması ve değiştirilmesi maliyetli olduğu için bu konuyu da söylüyorlar Edward'a ve Edward bunun için de bir kampanya başlatıyor. Yine bu günümüzdeki influencerlar gibi işte moda sektöründe veya sözü geçen göz önünde bulunan hanımefendilere bu renkte olan elbiseler giydiriliyor. Ve insanların gözünün bu renge alıştırılması ve bu rengin yeniden popüler olması sağlanıyor. Görüyor musunuz ne kadar korkunç? Sadece amaç o sigara şirketinin zarara geçmemesi ve sigaralarının satılması. Yine Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra fabrikalar seri üretime geçmişti ve halkın isteğini karşılayamıyorlardı. Ekonomik kriz üst seviyelerde olduğu için sadece varlıklı insanlar daha lüks harcamalar, daha ihtiyaçlarının dışındaki şeyleri de alabilirken yoksul kesim sadece ihtiyacına yönelik az bir harcama yapıyordu. Ama bu da şirketlerin işine gelen bir şey değildi. Çünkü üretimi arttırmaları gerekiyordu. Bu bence günümüzde de çok yaygın. Hala zaten o zamanların esintisinin ve devamının geliştirilmiş bu sistemlerin bir parçası olan ve sizin de evet gerçekten de böyle diyeceğiniz bir şeyi söyleyeceğim. Yine dönemin ünlü oyuncuları, ünlü işte şarkıcıları reklamlarda oynatılmaya başlandı. Yoksul halk o insanları sadece televizyonda görecekti ama insanın içindeki o güzel yerlerde olma hissi ve o hayatı hiçbir zaman yaşayamayacakları duygularının yanı sıra onlarla bir bağ kurmak istiyorlardı. En azından onların aldıkları ürünlere sahip olmak istiyorlardı. İşte bu yüzden reklamlarda sürekli görürsünüz böyle hiç ulaşılmayacak oyuncular, hiç kullanmadıkları markaları sanki sürekli onlar da kullanıyormuş gibi iyi bir yerden pazarlıyorlar ve tüketmek isteyen artık kitlesi kimse onunla, o oyuncuyla veya o ünlüyle bir bağ oluşturuyor ve o ürüne ihtiyacı olmasa bile onu almak istiyor. Şimdi size bu adamın belki de en korkunç olayından bahsedeceğim. Bu adamın yaptığı reklam çalışmaları, propagandası, halkla ilişkileri sebebiyle bir hükümet başkanı düşürüldü. Bir hükümet düşürüldü. Yine çok önemli, o zamanın çok önemli United Fruit isimli bir sebze meyve şirketi Guatemala'da yer satın alıp orada muz üretiyordu. Ama yeni başkan artık yabancı ülkelerin kendi ülkesinde toprak alması, toprak işletmesini istemiyordu. Ülkesinin bir sömürü düzeninden çıkmasını istiyordu ve bunun için yabancı şirketlere büyük vergiler getirdi, onların işlerini zorlaştırdı. Tabii ki bu şirket yine Edward Bernays'in yanına gidiyor ve o da yine muazzam dehasıyla ama şeytani dehasıyla bir plan gerçekleştiriyor. Ve belirlediği grupla gazeteciler, işte bir takım siyasiler bu Guatemala'ya gidiyor. Orada halkla konuşuyor, yine bir takım yöneticilerle konuşuyor. İşin özünde Amerikan halkının korktuğu komünizm kavramını kullanıyor ve
bu başkanın komünizm yanlısı olduğunu ve anti-Amerikan olduğunu, Amerika'ya düşman olduğu propagandalarını yayıyor. Hatta küçük bir grubu o ülkenin içerisinde Amerika karşıtı protesto yapmaya ikna ediyor, teşvik ediyor ve bunu da basına gazeteciler aracılığıyla servis ettiriliyor ve bir şekilde bütün bu propagandaları sayesinde hükümetin başındaki bu adam düşüyor ve yine kendi istedikleri biri hükümetin başına geçiyor ve bu şekilde yine bu şirketin bu büyük sorunu ortadan kalkmış oluyor. Şimdi biz bütün bu olayları 100 sene önce bu olayı başlatan bu adamın dünyaya verdikleri, dünyaya kattıkları bu oyunlarda kendi ülkemize nasıl bir pay biçelim? Bunu birazcık karşılıklı sizinle bir beyin fırtınası içerisinde düşünmek istiyorum. Evet, bu tüketim çılgınlığı, bunu zaten biliyoruz. İnsanların istemedikleri şeyleri ihtiyacından fazlasını almaya teşvik edildiğini biz zaten biliyoruz. Ve bunun içine zaman zaman siz de ben de düşüyoruz, bilinçli olsak bile. Bunu bir kenara bırakacağım. Şu videoda konuşmak istediğim aslında bu değil. Konuşmak istediğim bir çeşit reklamla, işte dizilerle, filmlerle, müziklerle veya işte halkın kendi arasında çeşitli ayrımlar oluşturarak, yine daha önceki videoma atıfta bulunmak istiyorum. Ya siyahız ya beyazız, yani ortasındaki gri hiç olamıyoruz ya, sürekli birbirimizle bir kavga içine giriyoruz ya. İşte bu insanların ortaya attığı bu yöntemlerle aslında bizim kültürümüz, örf, adet, artık ne derseniz deyin, yaşayış şeklimiz deyin, farklılaştırılmak isteniyor. Daha önceki videolarımda da özellikle çürüyoruz ve teşhir videomda da kötü yorumlar atan insanlar var. Aslında buradan sonraki zaten o insanlar buraya kadar izlememiştir. O yüzden karşılıklı devam edebiliriz. Bu tarz insanlar, aslında bu tarz insanlara cevap vermemek gerektiğini ben de biliyorum. Bazen biraz duygusal yönüme denk geldiği için hat bildirmek istiyorum ama bizim işimiz bunlarla değil. Ve biz de sizden de bir ricada bulunacağım. Bu insanları hakaret edip veya onları bir şekilde bir şeylere ikna etmeye çalışmayın. Bu tamamen boşuna bir çaba. Bizim bilinçlenmemiz gereken, bilinçlendirmemiz gereken ve üstünde durmamız gereken işte genç nesil oluyor. Bu 21 yaşından daha aşağıya. Çünkü artık 18 değil, 21 yaş ergenlik yaşı olarak kabul ediliyor. Bunun birçok işte fizyolojik sebebi de var ki bence mantıklı. Beynin ön lobundaki frontal lobun kapanması 21 yaşına denk geliyor ve 0'dan 21 yaşına kadar bir insanın maruz kaldığı olaylar, dinledikleri şeyler, müzikler, filmler hep telkin gibi kulağından içeriye geçiyor ve ona yeni bir kimlik kazandırıyor. Hani diyoruz ya işte, ya bundan mı, hani bunu gördü bundan mı etkilenecek? Kendi aklı fikri yok mu? İşte o öyle olmuyor. Yine sosyal medya bu açıdan çok fazla tehlikeli. Sürekli bel altı muhabbetler dönüyor ve bu çok normalmiş gibi anlatılıyor. Yani ahlak kavramını sadece kılık kıyafete bağdaştırmayalım. Evet, bu konuda size katılıyorum. Bu onun içerisinde bulunan bir unsur diyelim. Evet, ama içerisinde bulunan önemli bir parça. Bunu bu konuda, bu videoda kullanmayacağım, geçiyorum. Ama kadınların ve erkeklerin daha çok ahlaksızlaştırılmaya itilmesi, sadece hani kadın erkek ilişkileri olarak düşünmeyin. Bir insanı kandırmak olarak da düşünebilirsiniz bunu. Yalan söylemek, kandırmak, bir iş yapıyorsan aman işte hani bunu hemen yap zaten maaşını alıyorsun gibi düşünceler. Bunların hepsinin içerisinde alıyorum ahlak kavramını. Sadece kadın erkek ilişkisi olarak almıyorum bu arada. Bunların yaygınlaştırılması sosyal medyayla başlıyor. Ve bir kesim insan hani bu yorumlarda hakaret eden, bu benim gibi değil ama benim gibi değil, daha farklı düşünen ama bunu da saygısızca ve çok katı bir şekilde düşünen grup için bunu söylüyorum. Buradaki bu insanlar bunu bilinçsizce yapıyor. Aslında neyi savunduklarını bilmiyorlar. Belki de o özgürlük diye onlara dayatılan şey zaten onlara özgürlük olmuyor. Çünkü bu videonun en başında anlattığım çeşitli sistematik psikolojik etkilerle zaten bu insanlara bunlar düşündürüldü. Kendi fikirleri bunlar değil belki de. Ne düşünmeleri isteniyorsa o şekilde düşündürüldü ve bu insanlar sorgulamayan veya kolay etki altına girebilen insanlarsa hemen işte bu propagandalarla, bu öğretilenlerle, ya evet bu benim özgürlüğüm, ben çıplak da dolaşacağım, istediğimi hakaret de edeceğim, dini değerleri de aşağılayacağım çünkü bu benim özgürlüğüm kıvamına getirildiler. Bu kesimi çok fazla sorgulamayan, düşünmeyen ve yani cahil diyeceğim, daha böyle yumuşak bir terimi var mı, tanımı var mı bilmiyorum. Buna bu şekilde diyeceğim. Ama bunların, bu insanlar, bu düşüncede olan insanlar da iki katmanlı. Bir alt katmanında bulunan bu insanlar
üst katmanında bulunanlar ise zaten onları yönetenler, kötünün kötü olduğunu bilenler, iyinin de iyi olduğunu bilenler. Ama insanlara bu duyguları enjekte ederek iyi ile kötünün arasını açmaya çalışanlar. İnsanlarda bir bulanıklık yaratarak, insanlarda bir kafa karışıklığı yaratarak ahlakı, işte doğru düşünmeyi, doğru yolda olmaktan onları vazgeçirmeye çalışan ve bu davranışların da kötü olduğunu bilen, işte üst akıl diyelim ya da ne diyelim, siz koyun ismini, bu kesim. Son sözlerime girerken şunu söylemek istiyorum. Maalesef ki günümüz dünyasında hepsi için geçerli değil ama ben genel adına bunu söylüyorum. Önemli yerlerde, önemli pozisyonlarda olan insanlar, yöneticiler, işte müdürler, hepsi için değil. Parantez açıyorum, hepsi için değil. Ama büyük çoğunluğu bu tarz kişilere hizmet edenler ve böyle insanlar zaten yüksek yerlere geliyor. Oyuncular için de bu geçerli. Yani bakıyorsun mesela, işte Türkiye'nin en güzel kadını ya da Türkiye'nin en yakışıklı erkeği diye pazarlanan insanların aslında bu sistemin bir çarkının en büyük hizmetkarı olmasa o yerlerde tutulmayacağını bilmiyor muyuz? Ya bir insan sadece çok güzel, çok akıllı, çok yetenekli olduğu için bu kadar pazarlanır mı? Mümkün değil, mümkün değil. Çünkü bu işlerde devasa paralar dönüyor. Sen sistemin içerisinde böyle bir sistem kurmuşsun. Sistemi sorgulamayan, senin dediklerini sorgusuz tamam diyen, senin istediğin yolda giden insanı parlatırsın. Senin sistemini sorgulayan insan ve sistemin farkında olan insanı zaten yolda atıyorsun kenara, tükürüyorsun yani sistem olarak. Diğer türlüsünü önüne katıp onu yürütüyorsun, onu yukarıya çıkartıyorsun. Bu böyle bir şey, bu bütün dünyada böyle bir şey şu an için. Son sözlerimi iyi tarafta olan insanlara eleştiride bulunarak kapatmak istiyorum. Ne gibi bir eleştiri yapacağım? Buna iş hayatında böyle bir sendrom ismi de verilmiş. Dunning-Kruger sendromu. Yani mesela yönetici kıvamındaki insanların çoğu aslında bilgili oldukları veya yeterlilik sahibi oldukları için orada değiller. Kendilerini iyi pazarlayan insanlar ve sisteme hizmet eden insanları bir şekilde üst kademeye getiriyorlar. Ama daha etik, ahlak değerleri olan insanlar daha arka planda ve bu insanların bilgisi çok daha ön planda aslında. Ama onlarda da şöyle bir şey var. Pasiflik. İşte pasif durayım, işte etliye sütlüye karışmayayım, ben kötü olmayayım diyerek susmak. İşte iyi insanların, şu an kötülük ön planda gibi gözüküyor değil mi? Yani şu an gözüken o, evet. Yani kötülerin bütün işleri iyi gidiyor ama en büyük sebeplerinden bir tanesi iyi insanların ve iyi tarafta olanların pasif kalması. Yorumlarda bile kötü yorumlar daha fazla ön planda. Mesela adam kötü düşünüyor ve bir hırsla yorum yazıyor. Ama mesela benim gibi düşünüyor veya benim sözlerimi mantıklı buluyor, iyi bir yerden bakıyor. Atıyorum, ne videoyu beğeniyor ne de yorum yapıyor. Sessizce izliyor, bana hak veriyor ve geçiyor. Ama kötü kendini belli ediyor. Kötü diyor ki burada biri uyandırılmak istiyor ama ben buna müsaade etmeyeceğim. Ben buraya kötü bir yorum yazacağım ve insanların aklını karıştıracağım diyor mesela. O yüzden arkadaşlar, iyi bir yerdeyseniz veya sistemin farkındaysanız ve bir şeylerin değişmesini istiyorsanız sesimizi çıkartmamız gerekiyor. Ama az önce de söylediğim gibi kavga ederek, hakaret ederek değil, onların yöntemleriyle değil. Daha güzel bir yerden, daha bilinçlendirici bir yerden sesimizi çıkartmamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Fikirleriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Güzel yorumlarınızı ve yapıcı eleştirilerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi sizin bu videoyu beğenmeniz daha çok kişinin önüne düşmesine sebep olacak ve daha çok kişinin bu fikirleri öğrenmesine sebep olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.